Burada da Legrand grubunun otomasyon ürünlerinde kullandığı keypad'ler ve pano tip ürünler var. Burada dikkatimi çeken şu grup anahtarların içinde gömülü Amazon Alexa uygulaması var. Bu bizim sesli komut sisteme komut etmemizi sağlıyor. Konuşmamızı dinliyor ve ona göre sistemdeki ışıkları ya da perdeleri açıp kapatabiliyoruz. Otomasyon sistemini yönetebiliyoruz. Yine burada Legrand'ın alt markası olan satın aldığı Vantage keypad'leri görebiliyoruz. Yine bunlarda da üzerinde engrave var ve arka plandaki renk değişebiliyor. Bizim kullandığımız daha önce ve sonucundan memnun kaldığımız ürünlerden bir tanesi. Yeni ürün, üzerinde cam kaplama olan Glass Keypad. Ve burada da elektronik keypad diyebileceğimiz, üzerindeki tuşların değişik programlanabildiği, yazının değiştirilebildiği, birden fazla sayfaya sahip bir keypad. Bunu bir temperature sensörle, yani sıcaklık algılayan sensörle birleştirdiğimiz zaman aynı zamanda termostat olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu da şu anlama geliyor: Işık, perde ve iklimlendirme kontrol için tek bir ünite duvara yerleştirmemiz yeterli oluyor. Evet, şimdi de yeni oteller için çıkan bir çözüm var Legrand tarafından. Bu çözümü bize anlatması için değerli arkadaşım Abdullah bize yardımcı olmasını isteyeceğiz. How are you, Abdullah? Thank you for coming, guys. So here. Can you introduce this new solution to us, please? Yes, of course. So this is the new solution from Legrand. It's called the guest room management system. So with solution, we try to provide the most easier experience for the customer. So here we will start with the door units. So it's the information that will be outside, and the guests can automatically, the doorbell, for example, including the doorbell can yes, have informations about makeup room that will be shown there, or the do not disturb if the customer don't want to be disturbed during the event. When we left the room, we take this out. Exactly. Yeah, and the electricity in the room is off. Off. Everything is off. All the sockets are off. Yeah. All the lights are off. The AC is off. So no consumption in the room. Zero consumption if there is no guest. Okay. And then once the guest he came in, we recognize with the RFID. So once he put the card, the temperature will go to the temperature that he wants. So in this case, it's 23 degrees. The thermostat is very easy. It's a pure. So we have only the main functions. Everyone can use it, plus, minus, and you see the temperature that you want. It's very easy to use. You have also the set point and the ventilation. You can on off the temperature. Then here we have the main scenarios that you can have in digital keypads. So here we have the control of the lights, the control of the scene, and you can even have the automatic checkout that is linked to our controller. Actually, it is a conventional buttons. It's just buttons. Exactly. It is not an automation product. No, it's we can integrate these conventional buttons to our system. Exactly. Okay. Exactly. That's good. And here we come into the keypads, easy keypads also for the user. So here we are on shutters that gets open, the shutters that gets closed. We are on two scenarios, morning scenario. So when he wake up, he just click on the morning. You have the shutters open, some lights that we switch on. When he wants the scenario for the evening, he just click on this button. If he wants all the light off, he click here and all the lights gets off. You have also the TV scenarios. Okay. Everything is customized. You need to discuss with the owner of the and I see a bedside panel in here. Yeah, indeed. Does it mean we don't need to get out of the bed to control something? Exactly. Yeah. So today we all face this problem. Sometimes you feel cold or warm and you want to change the temperature. You need to get out from your bed, and this is a bad experience. So now you can just do it directly beside your bed. You can put the temperature that you want, and if sometimes there is the cleaner woman that can knock on your doors while you want to have a good sleep. So here you have just to click on the button. You don't move from your bed, and you have automatically the not disturb panel that will be outside, so nobody will disturb you. And you have the main scenarios that you can custom
at the demand of the client. So all these equipments are connected with the RCU, so the room controller unit, who is the brain of All the in one system. unit, I think it's. Yes, it's only one unit. So these units have 8 dry contacts, so you can connect conventional switches to reduce the price. Have already DALI built in, so you can have lighting control with DALI. And you have also SAS if you want to add additional actuators in your room, if you have a suite or bigger needs for actuators. This is the bus system of Legrand. Exactly. Okay. Exactly. Then we goes into a standard solution in the sense that it's IP based, so RG45. So we will communicate BACnet over IP, and then we will have switch layers. So often it's a switch per floor. Then you connect all the switches all together, and you get all the informations in the reception. So from the reception, you know all what is happening inside the room, the temperature that the customer wants, the scenario that he is using. You can configure the badge. You can have all the information from the reception. Yeah, very good. So you win a lot in energy saving. So instead of having the AC working when you have no guests for 24 hours, just with this solution you can make a lot of energy saving. So you think about the planet, and you think also about your pocket. Yeah. So with this solution we are providing a very advanced solution and easy to use, because we thought about the customer as our first Very choice. good. Very good. Thank you so much, Abdullah. Thank you, Hüseyin. See you later. Şimdi yine başka ilgi çekici bir ürün var. Q-Motion motorlu perdeleri. Onun standındayız. Tabii bu Q-Motion motorlu perdelerinin kendine has bir takım özellikleri var. Bunlardan bir tanesi tamamen kablosuz iletişim kuruyor olması. Yani herhangi bir komut etmek, kontrol etmek için herhangi bir data kablosu çekmenize gerek yok. Kablosuz haberleşiyor merkezi ünite ile. Aynı zamanda enerjisini de piller üzerinde bulunan roller'ın içinde bulunan pillerden sağladığı için herhangi bir elektrik kablosu da çekmemize gerek kalmıyor. İçindeki DC pillerle bir 5 yıl kadar herhangi bir pil değişimine gerek kalmadan çalışabileceğini iddia ediyorlar. Hadi biz buna 5 değil de 3 yıl diyelim. Bu bile çok iyi bir rakam bence. Şu anda çalışırken görüyoruz. Evimizin güneşliklerinin ya da aşağı yukarı hareket eden perdelerinin bu motorlu makara sayesinde otomatik olarak açılıp kapandığını görüyoruz. Eğer böyle bir mekanizma olmasaydı ne olacaktı? Klasik yöntem, elimizde biz bu makarayı saracaktık. Ama mesela biz evde değilken bunların açılıp kapanmasını, güneşe göre hareket etmesini sağlayamayacaktık. Ve her bir perdenin yanına gidip tek tek açıp kapamamız gerekecekti. Diğer bir özelliği, içindeki motorun aksamları tamamen plastik parçalardan oluştuğu için çok sessiz çalışan bir yapıya sahip. Bu da güzel bir özellik. Yani motorun gürültüsüz olması evde bize gürültü yaratmaması açısından önemli bir özellik. Çünkü her pencere için bundan bir tane olacağını düşünürseniz 3, 4, 5, 6 tane olabilir. Hepsi aynı anda çalıştığında ciddi bir gürültü çıkarabiliyor bu cihazlar. Ama bu ürün oldukça sessiz çalışıyor. Başka bir özelliği de, eğer kumandamız yoksa ya da o an için otomasyon ünitesinden otomasyonla da kontrol edilebiliyor tabii ki. Uzakta isek, perdenin hemen yanındaysak ve klasik bir yöntemle şunda olduğu gibi yanından hareket ettirmek istiyorsak, çekip bıraktığımızda kendisini yukarı doğru topluyor. Şimdi bakalım başka yeni ürünleri neler var. Yeni olarak gördüğüm bir ürün, burada aşağı yukarı hareket eden bir güneşlik ya da perdenin dışında sağa sola ray içinde hareket eden perdeler için de bir ünite görüyorum. Şurada perdeleri asabileceğiniz üniteler var. Şimdi bu nasıl çalışıyor ona bakalım. Şunları herhalde perdelerin en başındaki tutma yerleri olarak düşüneceğiz. Şuraya bir ünite yapmışlar. Burada haberleşen mekanizmalar var. Ve burada da bu perdeyi aşağı çekip bırakarak hareketlendirebileceğimiz bir ünite var.
Söylediklerine göre piller bunun içinde duruyor. Zaten bu biraz ağır bir ünite. Tekrar çektiğimde ise kapanıyor gördüğünüz gibi perde. Burası biraz kalabalık gibi görünebilir ama bunları unutmayalım ki perdeleri arkaya doğru kıvırıyorlar. Sonlandırmasını ona göre yapıyorlar ve bunları gizliyorlar. Bunlar görünmüyor yani. O açıdan güzel bir ürün. Onun dışında bir kanal içine gizlemek için bir sistem yapılmış. Sadece sonunu açıp buradan gösterebiliyorum. Tabi bunu evin içinde uygulayabilmek için inşaat aşamasında bir takım işlemler yapmak gerekeceği aşikar. Uygulanmış halini yine burada görebiliriz. Pencerenin içindeki boşluğa entegre ettiğimizde tamamen gömme bir motorlu perde sistemimiz oluyor. Burada güzel bir efekt verilmiş. Perde kalktı ve sanki güneşli bir havada bir bozkır manzarası görüyormuşuz gibi. Burada da motorlu perdemizin kablosuz bir şekilde bir ev otomasyonu sistemiyle olan haberleşmesini, etkileşimini görüyoruz. Tabii şansımıza da Control for arayüzü kullanan bir sistem entegre edilmiş. Q-Motion hareketli perdeye. Burada ben bu güneşliğin yüzdesel olarak hangi değerde ne kadar açık olduğunu görebiliyorum. Ve ben bunu yine yüzdesel olarak ayarlayabiliyorum. Şu anda %19 açık seviyesine gelecek perde. Tamamen açtığımda %100'e getirdiğimde tamamen yukarı kalkacak. Ya da ben bunu yarı yoldayken sanırım elimde durdurduğumda, evet bakın durumunu güncelledi. %50 seviyesinde iyi denk getirmişim. Tam ortasına denk getirmişim. %50 seviyesinde durduğunu görüyoruz. Böylece biz evimizden uzaktayken bile perdelerimizin hangi seviyesinde olduğunu görüp kontrol edebiliyor oluyoruz. Buradaki yandaki düğmeden de ayar yapmadan sadece açma kapama fonksiyonunu kullanıyoruz. Güzel, keyifli şeyler bunlar. Evet, tamamen kapandı. Evet, Middle Atlantic firması cihazları içine koyabilmemiz için rack kabinetler üreten bir firma. Tabii burada birçok detaylar var. Mesela cihazların önündeki boşluğu tamamen kapatacak şekilde faceplate'ler üretiliyor ve siz cihazlarınızı bu şekilde her bir rafa yerleştirdiğinizde önündeki boşlukta tamamen kapandığında dağınıklık yerine, cihaz dağınıklığı yerine oldukça şık bir görüntü elde ediyor. Servis vermek gerektiği zaman, yani bu cihazların arkasına ulaşmak ihtiyacı olduğu zaman, şu anda gördüğünüz gibi bu duvarın içine gömme bir cihaz dolabı. Bunu öne doğru çekebiliyorsunuz. Kilitten açıp arkasında gerekli teknik işlemleri yapıp sonra tekrar yerine itip kapatabiliyorsunuz. Öne çekme özelliğinden ziyade aslında burada bir özelliği daha var. Cihazı tam böyle öne doğru çektiğiniz zaman bunu rahatlıkla bu şekilde bağlantılarını yapmak için, kontrol etmek için çevirebiliyorsunuz. Bu kadar dönüyor evet, bu cihaz. emniyet kilidini açıyorsun önce evet, tabii. Tabii emniyet kilidini çektikten sonra işiniz bittiğimizde bütün bağlantıları yaptık, kablo dizaynımızı yaptık, her şey bitti. Tekrardan bu şekilde emniyet kilidini tutarak böyle yapabiliyorsunuz. Gene aynı şekilde bu tarafa da dönebiliyor. Bu tam %100 düz hale geldiği zaman bu kilit sadece kapanıyor. Aynen öyle. Sonra işimiz bittiği zamanda da tekrar yerine itip güvenli bir şekilde kilitlenmesini sağlıyoruz. Ayrıca ekstra burada kilitlerin atmasına karşılık gene de her ihtimale karşı buradan vidalarını da buraya yerine takarak çıkmasını tamamıyla engellemiş oluyoruz. Bu yerden yükseğe koyabileceğimiz bir model ama bunun yere basan bir Evet. modeli de var. Aynen. Bu model. Bunun altında raylar var ve açıldığı zaman kabloların uzaması ve yatması için arkasında mekanizmalar var gördüğünüz gibi. Bu kabloların işlemesi ve bu kablo yönetimindeki detaylar da oldukça önemli. Evet. Şimdi bunu yerine iterken yan tarafta bir görülebilir profil yapmışlar. Onu göstermek istiyorum. Bakın normalde dolabın içine, duvarın içine bu şekilde bu makaslar katlanıyor ve kablolar onun üzerine işlenmiş durumda zaten. Kapandıktan sonraki görüntüsü böyle oluyor. Middle Atlantic'in de benim aslında en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de markanın kendisi inanılmaz detaycı. Rayın üzerinde gördüğünüz gibi düz mü, yamuk mu olduğunu anlamak için
su terazisi, güvenlikli 4 ayağı ve üzerinde gene kendi markasının logosunu koymuş. Ve diğer markalardan ayıran özelliklerden bir tanesi de inanılmaz güvenlikli bir marka. Güvenliğe, emniyete çok önem veriyor. Herhangi bir düşmeye karşı hem can zararları hem de mal zararları olmasın diye inanılmaz güvenliğe önem veren bir firma. Burada yeni çıkan, benim yeni gördüğüm en azından ürünler var. Ufak tefek cihazları bu raflara yerleştirirken boşta kalmaması için, plastiklerle sıkıştırmak için bir takım yeni aparatlar geliştirmişler. Yine kabloların içinden geçmesi için aparatlar gelişmiş. Bunlar da oldukça derleyici, toparlayıcı şeyler. Burada yine yeni ve çok işe yarayacak bir ürün görüyorum ben. Evet. DC Power Distribution diye bir kavram geliştirmiş Middle Atlantic firması. Bu düşük voltajlı 12 volt, 5 volt ya da 24 volt gerektiren bütün küçük küçük adaptörlerin yerine bir tane cihaz koyuyorsunuz ve bütün diğer cihazların beslemelerini bu cihaz tek başına yapıyor. Bu cihazın olmadığı eski alternatifte şöyle bir görüntüyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani bir tane büyük grup priz, üzerinde bir sürü fiş. Bu fişler tam oturmamış olabilir, yerinden çıkabilir. Her biri tek tek arıza yapabilir. Bu ünitede hepsinin tek bir merkeze toplanması ise arıza oranını bir kere her şeyden önce çok düşürüyor ve biz bu üniteyi bir kesintisiz güç kaynağıyla beslediğimiz zaman bunu beslediği bütün cihazlarda aynı kesintisiz güç kaynağından beslenmiş oluyor. Gayet iyi.